Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün başlangıcında lastik istemeyen, kıvrılmayan bir örgü modeli göstermek istiyorum. Ayrıca modeli lastik yerine de kullanabilirsiniz. Modelimiz tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayıları ayarlamanız gerekiyor. Ben 19 ilmeğimi şişime attım. Örgümün arka yüzünden örgüye başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında bir ters, bir düz şeklinde devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeği ters örerek başlamanız gerekiyor. Devamında aynı lastik başlangıcı gibi bir ters, bir düz şeklinde örüyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önde düz ilmeğim, arkada ters ilmeğim var. Ters ilmeğin içine değil, bir alt sırasına batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi doluyorum ve bu iki ilmeği düz örerek topluyorum. Önde düz ilmeğim, arkada ters ilmeğim var. Ters ilmeğimin içine değil, bir alt sırasına batarak bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir kez ipimi doluyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örerek kesiyorum. Başlangıçta düz ilmek olması gerekiyor. Arkasındaki ters ilmeğin içine değil, bir alt sırasına batarak ilmeği biraz uzunca tutuyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Sonraki iki ilmeği düz örerek kesiyorum. Böylece iki tane olan ilmeğimizden 3 tane ilmek elde etmiş oluyoruz. Sonrasında bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeği ile sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk iki ilmeği ters örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar iki ilmeği ters örerek topluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Burada üçerli gruplar halinde olan ilmeklerimizin başındaki ve sonundaki ilmekleri ters örerek topluyoruz. Bu üç ilmeğin tam ortasındaki ilmeği düz örüyoruz. İki ilmeği ters örerek topluyorum. Bir ilmek düz. Üçerli ilmeklerimizin sonundaki ilmeğini bir sonraki 3 ilmeğin başındaki ilmekle birlikte topluyorum. Bunu özellikle belirtiyorum. Ben biraz önce çalışırken bunu yanlış yapmışım. Model bambaşka bir model oldu ve kenara doğru kayma yaptı. Aynı benim gibi yaptığınız zaman herhangi bir verevlenme olmayacaktır. Şimdi modelimizi tamamladık. Bundan sonra aynı ilk başlangıçtaki işlemlere geri dönüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önde düz ilmeğim, arkada ters ilmeğim var. İlmeğimin içine değil, bir alt sırasına batarak bir tane ilmek çıkarttım. Bir kez ipimi şişime doladım ve iki ilmeği düz örerek topladım. Aynı şekilde ters ilmeğin bir alt sırasından yeni bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum ve iki ilmeği düz örerek topluyorum. 3 tane ilmek elde ediyoruz.
alarak bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeği ters örerek birlikte topluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bundan sonrasında 2 ilmeği ters örüyoruz. Bir ilmek düz. 2 ilmeği toplayarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Böylece ön yüzde artan ilmek sayısını arka yüzde tekrar dengelemiş oluyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Modelim ilerlediği zaman görünümü bu şekilde. Aynı lastik başlangıcı gibi yapıldığı için herhangi bir kıvrılma yapmıyor. Lastik kullanmadan da rahatlıkla bu modeli örebilirsiniz. Ayrıca lastik yerine de kullanabileceğiniz bir örnek. Burası da örgümüzün arka tarafı. Kıvrılmasını istemediğiniz örgülerde bu modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.